Arkada bir hanımefendi var, sonra Ulvi Bey size döneceğim. Buyurun. Okay. Thank you very much. This is Mirham from CDP, Carbon Disclosure Project, Turkey. Obviously, implementation of INDCs is not enough to combat climate change, and for business world, I think we should take more burden. And WWF, UN Global Compact, CDP, they're initiating a lot of things like commit to action campaigns or science-based targets and so on. So, do you have any recommendations for Turkish business sector to work more on climate change? It's not only about disclosure or something else. It's about acting on climate change. So, do you have any recommendations on that? Yeah. Thank you very much. I think it's extremely important what the Carbon Disclosure Project is doing, because to make it visible what we are doing and what the implications of the things we are doing wrong are, that is extremely important. But as you could hear also, I think that, for instance, to address resource efficiency in general, to think more circular economy, reuse, things like that, I think it's important for business. But I think it's also extremely important that we get the citizens into this, particularly in democratic societies. It cannot just be some politically decided targets. It's also about our lifestyle, it's about our consumption. And I think that when you make it visible to people that you can make a better choice instead of a worse choice, when you do not treat them as economic idiots if they are doing the right thing instead of the stupid thing, I mean, then you can also get people with you. So I think it's at all sorts of levels, but I think that there is a lot to be gained in the business community by addressing in the whole production chain efficiency, energy efficiency, resource efficiency, recycling. But it goes without saying that it helps if you have a strong price on the kind of behavior you do not want. If you price energy, price waste, things like that. And then a final thing, I think it's extremely important that we also have a positive vision on this. You know, that it's not gloom and doom, and you must not and you cannot, because it doesn't work. But also, I mean, this is a wonderful city in Istanbul, but already on my way in from the airport, I mean, you feel the pollution in the air. I mean, if we start to think in co-benefits, if we do something with our energy systems, get that cleaner, our production facilities, get them cleaner, then there are also some co-benefits to be had for our citizens. For instance, health-wise, or in congested cities, that you think more in public-private transportation and how it linked to each other. And that's what makes this so interesting and exciting, but of course also challenging, because it's all areas of society that we have to start sort of thinking in a much more integrated manner. Hi. I just wonder about one dramatic issue, actually. Despite the leading role of Europe in these climate issues, in the recent years, the coal burning has dramatically went up, despite all efforts. And it looks as if the spark spreads in Europe are so low that most of the gas power plants are idle. And I cannot see, or I cannot find anything immediate action plan wise on the agenda of European Commission to control this issue. So could you comment on what to expect in the short term? Yeah, I think there are many reasons why you have seen in some of our member states in Europe coal burning going up. One of them being that due to the American shale gas, the Americans sort of could not use their own coal, and they exported it in a very, very cheap manner to Europe. So that was one reason why. Another was that I think that it took Germany, our biggest member state, quite a while to get its energy transition
on track. I will argue that now things are on track in Germany with challenges and everything, but basically now it's on track. And I think that means a lot. More than 30% of all German electricity last year came from renewable sources. I mean, that's quite an achievement. It's something. So there are some reasons why that ended up like this. But nonetheless, the CO2 emissions in Europe is actually going down, and they have been going down steadily. We are on a trajectory to overshoot our 20% reduction target compared to 1990 by 2020. It seems that Europe will end up 25, some would even argue 27%, so we must be doing something right. And now the Commission, as late as last week, I saw came out with a new gas strategy for Europe. I know that there are talks also with Turkey on how to sort of collaborate more in this field. So I think that the whole climate issue has been sort of pushing this energy union thinking more forward in Europe, saying we need to think energy in a much more coherent and integrated way. So I think now it starts moving, but I would agree with you that we are not there yet. But I can see on the working program that everybody knows that if you want a cost-efficient, low-carbon transition in Europe, then there is no way but getting your energy systems to work much better together, and also to get your gas strategy much more clear. And the first concrete proposals came out last week. One more question. May I ask my question in English, in Turkish, sorry, if you have a translation. Teşekkürler. Kadri Taştan ismim, Odalar ve Borsa Birliği adına katılıyorum. Şimdi tabii Fransız diplomasisinin, Fransız Büyükelçisi kulaklığını takıyor. Ama Fransız diplomasisinin başarısından bahsettiniz. Gayet tabii kısmen de olsa Fransız diplomasisinin başarısı da sayılabilir. Paris Anlaşması sonuçta bir markaya dönüşüyor bu. Yalnız Paris Anlaşması'nın sağlanmasını, Paris Anlaşması'na varılmasını sağlayan unsurlardan birisi de INDC'ler olduğu konusunda sanırım hepimiz hemfikiriz. Çünkü ülkelerden global bir azaltım zorunluluğu değil de herkese bir anlamda fleksibil, istediği gibi indirebilme kolaylığı sağlandı aslında bu anlaşmayla. Peki bu aynı zamanda işte bu bahsettiğimiz iklim değişikliği amacına, yani 2 dereceden daha az tutma. Zaten biliyoruz, gerçi o kısmına geçmeyeceğim. 2 dereceyi şu anki endüstriler zaten sağlamıyor ama onu da geçelim. 2 dereceyi de geçelim. Sahiden iklim değişikliğiyle mücadelede bu endüstrilerin, ülkelerin, yani ülkelerden nasıl bu kadar rasyonel bir şey bekleyebiliriz? Bu ulusal endüstriler aynı zamanda iklimle mücadele için bir engel teşkil etmeyecek mi? Çünkü bu biraz şuna benziyor. Ülkelerden demokrasi nasıl herkes tarafından olumlu vurgulanan bir şey ve dünyada değil mi rasyonel bir yaklaşımla herkesin demokratik olmasını bekliyorsak, ama bir sürü ülke aynı zamanda o yola girmemek için değil mi? Elinden geleni yapıyor. Yani rasyonel yolda gitmemek için, irrasyonel olmaya devam ediyor. Dolayısıyla iklim değişikliği gibi yepyeni bir konu, demokrasi kadar bile eski olmayan bir konuda nasıl bu kadar insanoğlundan rasyonel olmasını bekliyorsunuz? I can understand that you are a bit puzzled how a rational approach and the UN climate talks suddenly should go hand in hand. Normally, it has not been rationalism that has been dominating there, to put it mildly. But yes, I think that the INDCs, the idea of the INDCs, sprang out of the experience from Copenhagen. In 2009, where all heads of states sort of signaled, oh, we are coming to Copenhagen, we will make this deal, we are ready. And to cut a long story short, too few had done their homework, and some of the big ones had definitely not done it.
So actually in the European Union we came up with this: why don't we ask all countries to do their homework well in advance of Paris? Originally, our idea then was, if we then had all the homework put together, all the countries, what would they do, and put the effort together, and could see that there would still be a gap in order to stay below the 2 degrees, then in our original proposal there would be time before Paris to say, okay, now when we know what each other are doing, now there should be time to sort of think about whether we could add a bit more. As you will know, the last part was not adopted, the first part was adopted in Poland in 2013. So I think we are better off with the INDCs than not, but I would agree 100% with you that due to the way the agreement is structured and the fact that these INDCs, the efforts each country pledged to do, is not binding. The agreement as such is binding, but the commitments are not binding. That's a big difference from Copenhagen. Then the whole thing hinges on civil society, citizens, business, everybody now making their governments and politicians accountable for what they pledged in Paris. I mean, the worst case scenario, of course, would be that everybody goes home from Paris so relieved that nobody got the blame for there wasn't an agreement, and then go on to other agendas. And that is a risk. Governments change, challenges change, you know. So there is a tremendous job for civil society and also for the scientific community to keep the facts there. But in the end, is this better than the alternative? Definitely, because the alternative would have been that you had had nothing. So now we only have sort of naming and shaming and sort of solidarity among countries together. But we need the citizens there to keep the pressure, and we need the NGOs and civil society of all shades, and also business. And maybe I could end with that, because if business, I mean, if this fails, then as far as I can see, all the other scenarios possible would be worse for business. Here there is a good chance for business actually to create sort of decent kind of competition. But the kind of things we would have to do if this attempt fails, that would be much more disruptive for business. So I think that also the business community has a huge interest in Paris being a success also in the real life. Hanımefendi öncelik verelim mi arkadan? We have some more questions. I don't know, I'm not in charge of time. I'm here until tomorrow, so I have time enough. Okay. By the way, thank you for the excellent presentation. I'm from Garanti Bank. Before Paris, the financial sector asked the governments to set a reliable carbon price, which is high enough to direct investments towards clean technologies. So this was done through various initiatives, like the Paris Pledge or other initiatives, because in the past we have seen that this would not harm the economy. For instance, Sweden has launched the carbon tax program in 1991. Then between 1991 and 2013, their economy has grown 60%, whilst the carbon emissions went down like 20%. So do you think there will be an agreement on the global carbon price moving forward? Yes, but not tomorrow or anytime very soon. That was one of the things that could not be agreed in Paris. It was given up some months before Paris. But isn't it interesting that next year, 2017, China will be implementing a national price on carbon? Because as the Chinese minister put it some years back, we have realized that if we want to sort of go in a low carbon direction, we need to do it, we need to use the market forces to do it in a cost-efficient manner. China is doing it, many countries are doing it, more than 20 states in the United States
have some kind of carbon price. So I think that it is coming, sort of building up, and if China gets real about having this national price on carbon, then I wonder if American companies would not start to ask a bit whether they should also be part of this. Just a final remark on that. You mentioned Sweden. Sweden, Norway, Denmark, 3 Nordic countries. We have had CO2 taxes for long, even before the European emissions trading scheme was set up. And we have heavy climate taxation. And according to conventional wisdom, that should be bad for competitiveness. But look at who has actually who will be named the most attractive country to invest in, who will have the biggest export of these kind of green goods, things like that. I mean, I think the Nordic cases, however different they are, but it shows that if you get the pricing right, you will also get more money into research and development of new solutions, and in the end you can create jobs and you can create income and export options for your citizens. So it's not bad for your economy. If you do it intelligently, it can be good for your economy. My name is Murat Sungur Bursa. My question is to understand your personal assessment as a politician, as a lady of advocacy and lobbyist. What is your personal assessment regarding 2 different sets of countries? One being exporter of, say, coal or other hydrocarbons, and the other ones importing and using hydrocarbons and making all those emissions. How would you differentiate, and what is your personal assessment regarding their different values of responsibility in action? I think that basically all of us have a responsibility, and I think that to ask someone who is heavily dependent on, for instance, having the revenues from coal to change overnight, of course you cannot do that. That is the social component we already spoke about. But I think that we will need, through targets, through pricing, through standards and regulations, to have a gradual phasing down of coal. If you, for instance, take a country like Poland, an EU member, of course there are regions in Poland with 100,000 jobs related to coal producing. It's not an easy thing to change. But is it possible to change it gradually over time? Yes, it is. And if you start as a central government to think about my expansion in the energy sector, when I need more energy, that would have to come more from renewables or more from gas instead of from coal. If you start to do that gradually, I think that then you can make this feasible even for very coal-dependent countries. But of course, those who are importing the coal also has a tremendous responsibility. And that's why I think that the long-term targets is important, the long-term strategies, and my personal view is also this divest, invest thing, where we see some of the bigger banks in the world, the Norwegian sovereign oil fund, the biggest sovereign oil fund in the world, going out of coal. The governor of Bank of England starting to say we must go out of coal, it's too risky. That is something that is interesting because, as I said, that does not come from a philanthropic point of view. It comes because the risk is getting too high and therefore the business case is getting too weak. And that is why, I mean, I think it's important that we start now. I'm not a sort of a radical, I'm not in for revolutions. So if you, like me, is sort of coming from a political tradition where you want gradual changes, then people like me, we will have to say, start now. Because else you end up in some scenarios that will be extremely disruptive. And you know what?
I hear it in Europe. There are some very impatient, groups now starting to talk about anti-growth. Maybe we should just stop the growth. Yeah, you will know from Turkey. There's no chance at all. I mean, that is not going to happen. We would need an enormous amount of growth in decades to come globally. So I think the only choice we have is to try and green that growth, and the long-term targets will help us to do that. Son bir soru, one last question. Okay. Peki, the last two questions. Bir tane de var, evet. Tamam. Thank you for the presentation. My question is about a comment you repeated a few times where you mentioned that the cost of not doing this will be higher for the companies in the long term. But at the same time, we all know that a lot of the companies are pressured to make their next quarterly earnings look better than the previous one, and their horizon is usually not more than a year or so. So how can, I mean, I'm sure they understand their long-term cost is higher, but how can we make sure that they can get out of that cycle of trying to show their quarterly earnings or year-end earnings grow or get better within an environment like this? Thank you. Well, the short answer would be through politics. Because exactly for the reasons you are mentioning, you cannot expect a CEO who will be measured every quarter on how he performed in the last quarter, that he think of the next generation. That's not his primary job. The market is fantastic to think for the short term, to disseminate solutions when we have them in a cost-efficient manner. There are many things the market is extremely good at, and we cannot make this transition without a strong market. But when it comes to the longer-term thinking, setting up the targets, putting up the regulation, forcing the industries to integrate climate views and climate knowledge already now in their production, that's where we need politics. And that's why I think that there is sort of a dilemma, isn't there, that we have a global economy, more and more global economy, global investments, we have global competition, but we have very, very weak global political institutions. And I think that is where Paris also gives some hope. And by the way, the adoption of the Sustainable Development Goals last September in New York, there were 2 successes for international democracy, if you will, multilateral action last year in the environmental field. And that gives me some hope, because I would not ask the CEO that he starts thinking for 20 or 30 years' time. That's not his primary job. But I would expect that politicians understand that they have to fill in where the market cannot fill in. Last question. My question is also related to carbon pricing. We know that the main instrument of European Union on emissions reduction is currently emissions trading scheme. We also know that, especially since 2008, the carbon prices are actually far from motivating the sector, the private sector, to make the necessary investments, around to 10 euros right now, which also even went down to 5 years. So, and the Commission has recently, European Commission has recently made a new regulation, the carbon reserve, to fix the ETS. My question is, how do you see this recent adjustment? Do you think it will work? And do you think there can be any other alternatives for the European Union except your emissions trading scheme? Yeah, very good question. I'll try to answer very briefly because it's complex. I have always thought, also as a European Commissioner, that the emissions trading scheme cannot be
the only tool. And I know that there would be member states who disagreed with that. There would also be economists who would agree with that, because they have this theoretical thinking that if just you put a price on something, then automatically a lot of good things happen. But man is not only a rational economic thing. I mean, we would fly if we could, even though it cost a bit more, there's a price on it. I mean, politics are more complicated than that, and that is why I thought it was extremely important to continue also in the 2030 targets in Europe, to have energy efficiency targets and to have renewables targets. Because you need a host of tools in order to get things done. Having said that, yes, I think that we will have a reform of the emissions trading scheme. Some things have been done. There is a proposal now there from the Commission. I think it's key that there is this decent price on carbon, and €5, €5.20 I think today is not enough. But I have to say one thing finally. The reason why you cannot only regulate all this through a carbon price is when you have to act in a global market and your competitors do not have a carbon price, then politically there is a limit as to how high that price can be. Goes without saying, those who are bordering to countries or acting on markets where they do not pay for their carbon emissions, there is a political limit as to how high you can make it. So that's also why you need a lot of other tools in your toolbox. But I believe that a carbon price emissions trading is better than the alternatives. I know that France, for instance, for many years sort of talked about border tax adjustments, things like that. I don't think that that would fly. I also do not think it would make anything easier in the political world. So I think that the good sign is that now a lot of countries are following EU in making emissions trading schemes. Korea, Chile, many others have come up with this. And now, as I said, China. So there is a perspective there, but still I'm absolutely sure that we need more. Also because our citizens need to be in this. And it makes sense to have energy efficiency policies, to have regulations for cars, you know, many, many different things. I think it's so crucial in all this that we do not only make it a very theoretical thing, but something that citizens can also relate to. Because, and that is in the final remark, I would not like to live in a society where this transition was only done through politics from the top. At least in democratic societies, we need people, the citizens, to accept that we are thinking also for the longer term. Without that profound acceptance, then you get sort of an environmental dictate that I think in the end will not make us get to where we need to get. So there's no shortcuts here, and we need the citizens in there. Renewables and efficiency targets will help to do that better than, for instance, an emissions trading scheme. Thank you very much. Sorry for all these lengthy answers, but you asked some rather complicated questions. But thank you. Thank you. Thank you, Commissioner, for this excellent presentation and session. Çok kısa bir kahve ve çay aramız var. Ondan sonra öngördüğü gibi programa panelimizle devam edeceğiz. Üzere İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi ve Dışişleri Bakanlığı Hukuk Danışmanı Sayın Doktor Nilüfer Oral'ı kürsüye davet ediyoruz. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim efendim, Sayın Başkanım, TÜSİAD, REK, değerli konuklar, Sayın Hedegaard, benim için gerçekten sizden sonra konuşmak hakikaten büyük bir onur. Teşekkür ediyorum bu davetiyeniz için. Geçen sene bir aradaydık, tekrar bir araya geliyoruz bir COP sonrası.
Ama tabii bu sefer biraz farklı. Çünkü Paris Paris bitti ve şimdi onu değerlendiriyoruz. Hakikaten büyükelçi tabii gitmek zorundalar ama gerçekten ben bir uluslararası hukukçu olarak Paris'teki tecrübe hakikaten çok değerliydi. Fransızlar müthiş, yani diplomasinin, yani o son normalde artık cumartesi sabaha karşı, pazar sabaha karşı mı gidilir bilinmezken hiç beklemediğimiz bir şekilde cumartesi öğlen bitti. Onun için o konuda hakikaten çok başarılıydı. Şimdi şey olarak başlamak istedim. Geçen sene biz bir aradaydık gene TÜSİAD ve o zaman Paris'i beklerken ve bazı sorular sormuştuk. Daha doğrusu ben sordum. Onun için kendi sorularımı. Ama bu genel sorulardı. Bunları biraz şimdi bir gözden geçirip nasıl cevaplandırıldı? Sonra, tabii ben bir hukukçuyum. Dolayısıyla size anlaşmanın hukuki boyutunu anlatacağım. Çünkü bence anladığım kadarıyla bu konuda bazı sorular vardır. Bilhassa Türkiye'nin bu sözleşmeye taraf olsun mu, olmasın mı, ne tür taahhütler altına girecek veya girmeyecek, bizim statüsümüz ne olacak? Dolayısıyla biraz bunları birlikte bakalım diye düşündüm. Efendim, nasıl bir hukuki şekil alacak? Herkes bunu konuşuyordu. İşte anlaşma diyorlardı mı, işte protokol mü, bağlayıcı mı? Yani sonunda bir anlaşma, protokol olmadı. O da Amerika çünkü asla kabul etmeyiz protokol. O da kendi iç hukuki sistemden ziyade. Fakat nasıl bir anlaşma? Açıkçası bir ekler anlaşması diyebiliriz. Dışı bağlayıcı, içi hakikaten çok yumuşak. Yani bir anlaşma. Bu da şöyle diyebilirim, aslında sürpriz değil. Çünkü bunun büyük güçlerin biraz Amerika'nın taraf olması için böyle olması gerekiyordu. Baştan zaten bunu zeminini yapmışlardı ve başarılı bir şekilde bize dıştan bağlayıcı olan fakat hakikaten içine baktığımız zaman bağlayıcı unsurları çok az ve zayıf. Meşhur ekler derken tabii tatlı ekler değil de annex şeyse. Ne olacak bu ekleri? Hele Türkiye için son derecede hayati bir konuydu. Ekler yok. Ek sisteminden uzaklaştık artık. Yani zaten o belliydi. Bu INDC ile başlayan bir süreçti. Fakat anlaşmaya baktığınız zaman eklere atıf yok. Peki şöyle bir sorun çıktı. Peki nasıl bir ayrım var? Haliyle ayrım var. O ayrım gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler, developed and developing countries. Bunu biraz sonra veya belki şimdi hemen değineyim. Bu aslında şeyden Bali'den beri, bu Bali planından beri gelişmiş gelişmekte olan ülkelerde bir ayrım var. Fakat şöyle bir nokta. Peki tanımı var mı bunun? Bu Türkiye için son derecede önemliydi. Çünkü biz neyiz? Biz sürekli bir existential şeysi yaşıyoruz Türkiye olarak bu iklim sisteminde. Biz çünkü aslında gelişmekte bir ülkeyiz. Fakat tuhaf bir şekilde iklim rejiminin içinde biz gelişmiş sayılırız. O da meşhur artık herkesin ezberlediği ek birde bulunmamızdan dolayı. Dolayısıyla Türkiye burada bir çaba gösterdi. Dedi ki biz şu develop'e bir tanım getirelim. Ve tanımlamak için bir öneride bulunduk. O da o kadar kolay değilmiş meğer. Çünkü aslında resmi bir tanım yok. Bu gelişmekte ama maalesef bunu pek taraf olmadı. Kimse destek vermedi. Dolayısıyla bugünkü sözleşme tamamen gelişmekte olan ülkeler üzerinde inşa edilmiş bir sözleşme ve tanım yok. Peki bunun için gelişmekte olan bir ülke Güney Kore sayılıyor. Mümkün mü bugün Güney Singapur sayılıyor? Bunlar sonuna kadar gelişmiş mi kalacak? Dolayısıyla böyle ilginç bir durum. Peki bu INDC'ler ne olacak? Türkçesi ulusal katkı niyet beyanı ne oldu? Niyeti kaldırdık. Oldu ulusal katkı beyanı.
Contribution, commitment değil. Bu çok farklı iki şey. Birisi katkı, birisi bir taahhüt. 4. Peki kesin taahhütler olacak mı? Kyoto vardı. Kyoto'da vardı. Biz Kyoto'ya taraf olduk ama ekmeğe girmedik. Yok. Yok. Taahhüt yok. Ve bunu size söyleyeyim mi? Son dakikada developed country parties should continue taking the lead by undertaking economy-wide absolute emission reduction targets. Çok uzun. Bu aslında Fransızların metninde shall. Ama Amerika kırmızı çizgisini çekti. Ve yani kimse onu sunmadılar bile. Kapılar arkasında onu şunu çevirdiler. Türkiye'de rahatlattı o olunca zaten. Dolayısıyla developed country parties, yani kimse bu developed country parties ama bu bağlayıcı değil. Burada bir taahhüt yok. Evet. Bir de bu var enteresan. Bu finansal konumda. Diyor ki gelişmekte olan ülkeler azaltım yapmaları için destek taahhüt var mı? Kimden? Çünkü sadece diyor ki support shall be provided to developing countries. İki mi? Developed countries mi? Tabii bunlar kaza değil. Bu bilinçli yapılıyor. Çünkü sonunda iki ülkeler, gelişmiş ülkeler artık Çin, Singapur, Güney Kore, yani artık bu imkanı olan ülkelerin bu tür desteği vermelerini istiyorlar. Dolayısıyla orası açık bırakıldı. Tüm taraflara mı uygulanılacak sorusu vardı. Evet, bu çok önemli. Zaten bütün olay buradaydı. Yani artık bundan sonra Fiji bile olsan azaltım yapmak durumu var. Taahhüt değil, zorunlu değil ama artık bütün her şey bunun üzerine kurulmuş. Başka türlü olamaz zaten. Doğrusu da buydu açıkçası. Çünkü gerçekler bunu gösteriyor. Kyoto esnek mekanizmaları ne oldu? Bir sürdürülebilir kalkınma mekanizması var. Onun da detayları gelecek COP'da, FAS'ta belirlenecek. O da çok tartışmalı. Bu sözleşmede her şey inanılmaz tartışmalıydı. Burada hiçbir şey tesadüfi değildir. Her kelime, her nokta, virgülü gerçekten anlamı vardır. Onun için zaten biliyorsunuz Cenevre'deki metin 100 sayfa filandı. Ondan sonra tabii çok daha basit demeyeceğim ama çok daha farklı bir sözleşme oldu. Sonuç. Daha var benim bu arada. Sunumum bitmedi, bu başlangıç. Bu daha başlangıç. Hoca olduğumuz için fazla uzun yapıyoruz. Onun için bana lütfen yani zamanımı aşacak gibi durum olursa bana haber verebilirsiniz. Tamamen tabii yeni bir yaklaşım. Kyoto'nun çok daha gelişmiş ülkeler, kesin taahhütler sisteminden herkese uygulayan diyeceğiz ki flexible, bottom up dedikleri yani bambaşka bir sistem. Dolayısıyla hakikaten ama başka türlü olamaz açıkçası. 195 ülke ne demek? Ya inanılır gibi değil. Yok böyle bir anlaşma. Dünyanın en anlaşması bu. Dolayısıyla hakikaten herkese memnun etmek mümkün değil. Ancak bunu bekleyebilirdi ki biliyorum. Yani biz dedi, tabii öyle diyecek belki Sayın Fransız Büyükelçi, ambitious bir anlaşma dedi. Ambitious değil tabii, yani kesinlikle değil. Ama insan, yani ülkeleri çağırıyor ambitious olmaya ama sözleşmenin kendisi değil. Peki Türkiye bunun içinde ne yapıyordu? Bizim stratejimiz neydi Türkiye olarak? İşte biliyorsunuz biz 2001 yılından beri, Marrakeş kararından beri bu özel şartlar çıkmazın içindeyiz.
Özel şartları herkes biliyor diye varsayıyorum. 2001 yılında Türkiye'nin bu sözleşmeye taraf olması için bu zengin ülkeler statüsündeki kategoriye girmişti. Ek 1, ek 2 neyse. İşte bizim diğer ek 1 ülkelerden farklı bir durumda olduğumuz işte özel şartlarımız var. Nedir peki bu özel şartlar? Yıllarımızı verdik. Şu özel şartları tanımlamak için tanımlayamadık. Kararlar alındı. Dolayısıyla neyse sonunda bizim stratejimiz eksiz eklere atıf olmasın. Süper olmadı zaten. Self-differentiation olsun. İşte bu common but differentiated responsibilities bir self-differentiation sayılır. Fakat şu gelişmiş ve gelmemiş ülkeler başta bizim stratejimize uyar diye düşünülmüştü. Fakat sonra ülkeler gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelere ek ve eklerin içinde olan gelişmiş, eklerin dışında gelişmekte olan ülkeler olunca tabii Türkiye için biraz sıkıntılı bir durum. Dolayısıyla size söyleyeyim, açıkçası bu konuda çok odaklandık. Biraz dar bir şeyden girdik bu sözleşmeye. Haksız değildik ama maalesef belki başka yerlerden kaybettik açıkçası. Yani bu konuda çok fazla odaklandık ve açıkçası Paris Sözleşmesi'nden istediğimizi alamadık yani bu konuda. Dolayısıyla ama işte Fransa tabii Türkiye kırmızı çizgi dedi çünkü istedik yani ilk önce tanım yapılsın, tanım yapılmadı. Bu arada Ukrayna ile birlik yapıldı. Ukrayna ile ortak hareket ettik çünkü onlar da bu economies in transition olarak en azından bunu bir atıf, bilhassa finans için, teknoloji transferi için, kapasite için yani bu konularda biz de yardım alalım diye. Fakat bunu Fransa kabul etmedi, son metni koymadı. Fakat söz verdi. Onun için Büyükelçi dedi, Türkiye söz verdi size bu finans konusunda yardım edeceğiz diye. Paris Sözleşmesi'nin temel unsurları çok önemli. Yani aslında tabii çok anlatılacak şey fakat hakikaten ısı hedefi son derecede önemliydi. Isı hedefi. 1,5 ile 2 santigrat arasında anlaşmaya varıldı. İşte 2 santigratın oldukça bayağı altında, mümkünse de 1,5 santigrat. O küçük ada devletler, Afrika hakikaten bu ülkeler için çok önemliydi ve bu konuda anlaşma olmasaydı onlar için kırmızı çizgiydi. Tabii bu ulusal belirlenmiş katkılar, sistem onun üzerine artık kurulmuş. Azaltım, yani artık azaltım zaten herkes kendisi belirleyecek bu azaltım, bu ulusal katkılarla dendi. Sürdürülebilir mekanizması kuruldu. Uyum devam ediyor. Tabii o çerçevesi var. Bunlar zaten kararlarla alınmış evvelden. Kayıp ve zarar bizi doğrudan ilgilendirmiyor. Çünkü bu daha çok küçük ada devletlerin telafisi söz konusu. O konuda tam küçük ada devletler istediği gibi değilse de önemli bir anlaşmaya varıldı. Finans çok önemli. Şeffaflık çerçevesi, bir de bu global stock taking. Sistem şöyle işleyecek. 2023 yılından itibaren, şimdi herkes bir INDC'sini verdi, o ilk. Fakat 2023 yılından itibaren bir NDC daha ve sürekli her 5 yılda bir bu niyet beyanları verilecek ve bu global stock take dediğimiz hep herkes bakacak. Yani verilen contribution'lar, commitment değil, contribution'lar bu ısı hedefini yeterli olacak ki şu an yani değil. Şu an hiç yakın değiliz. Çok fark var. Fakat bütün düşünce yani bu kolektif bir şekilde bilgi alıp vererek fakat asla yapmayarak, suçlama olmadan herkes dostça el ele tutarak biz bu iklim mücadelesini hep birlikte vereceğiz. O görüşünü yapıyorlar. Şimdi bazı yenilikler de geldi. Çok önemli. Bu preamble, ben de tabii şeyleri girdim.
farklı konuda daha çok hukuki şeylere girmeye çalıştım. İşte preamble bunlardan biriydi. Preamble normalde hiçbir sözleşmenin girişi. Sözleşmenin şeysini verir, temasını veriyor. İşte ileride bir şey yapılması gerekirse, interpretation yapılması gerekirse, kusura bakma birden onu bakarsınız. Fakat burada preamble acayip çekişmeli geçti. Bayağı heyecanlı bu preamble müzakeresi. Çünkü bir kere insan hakları hem preamble koymak istediler hem de asıl metnin kendisini koymak. İlk defa insan hakları iklim değişikliğini artık kaynaştırmak istediler. Dolayısıyla Dolayısıyla bu hakikaten çok önemliydi ve sonunda Türkiye'de destek verdi. Bunu söyleyebilirim. Biz insan haklarının girmesine destek verdik. Dolayısıyla bu önemli bir aşama. Bir de çalışma şartları. Bu Kanada aslında bunun üzerine çok durdu. Çalışma şartları ve yaşam tarzı. Neden? Çünkü Sayın Hedegaard'ı söyledi bütün bunlar. Bütün bu iklim şeysi bizim değişiyoruz. Değişecek. Mecburuz. Ya yok olacağız ya değişeceğiz. Bunun yani başka şeysi yok. Bunun için de tabii hayat şartları değişecek, çalışma şartları değişecek. Dolayısıyla yani bütün bunları göz önünde tutuyor. Tabii bu preamble, bağlayıcı değil. Ama buraya bile girmesi önemli. Yani en azından 195 ülke bu realiteyi görüyor ve kabul ediyor. Şimdi bu madde 2, bu aslında şuradan hepsini bunların farklı renkler göster. Madde 2 aslında bu sözleşmenin amacı nedir? Bu da çok tartışıldı. Çünkü asıl UNFCCC sözleşmesinin zaten 2. maddesinde amaç belli. Orada çok tartışıldı. Ya amacı gerek yok, olsun mu? Bir de nerede? Size söyleyeyim. Enhancing the implementation of the convention. Bu inanılmaz tartışıldı. Neden? Çünkü gelişmekte olan ülkeler ek sistemden uzaklaştıklarını bildikleri için sözleşmeye bağlı, ne kadar sözleşmeye bağlı kalınırsa o ek sistemlerini yani gene oradan kurtaracaklar. Dolayısıyla enhanced implementation derken yani neyse yapmayacağım ama gerçekten çok tartışıldı bu. Sustainable development, eradicate poverty. Yani artık UNFCCC sözleşmesinden çok daha şeyler eklediler amaca. Bu da şunu gösteriyor. Yani artık iklim değişikliği bir çevre meselesinden çoktan ayrıldı. Burada görüyoruz hakikaten sürdürülebilir kalkınma için hayat tarzımız birçok şeye dahil ediyor. Dolayısıyla amaç bir hayli genişledi. Tabii her şey madde 3'te neye göre dayanıyor? Artık bundan sonra bütün ülkeler, herkes bu ulusal katkı beyanında bulunacaklar. Tabii bunun herkes için ambitious yani herkes için. Ama tabii herkes aynı şeyde tutulmayacak. Gene gelişmekte olan ülkeler için çok önemli olan ortak fakat farklılaştırılmış sorumluluklar o devam ediyor. Bu çok önemli onlar için. Türkiye için de önemli. İşte herkes ambitious olacak ve bu iş zamanla progress edecek. İşte gene azaltım. Taahhüt yok. İşte bu kadar. Yani daha fazla üstünde durmayayım. Önemli olan ne oluyor? Burada taahhüt olan bu ulusal bazda ama. Yani ulusal bazda siz bunu bir şey yapmanız gerekiyor ama nasıl yapacağınızı söylemiyor. Bu tabii sizin NDC'nize bağlı oluyor. Evet, şimdi burada Developed Country Party should continue taking the lead. Bu UNFCCC sözleşmesinin biraz farklı yapmışlar. Should, shall değil, taahhüt değil. Aslında bu gelişmiş ülkelerin bir yükümlülüğüydü. Fakat Türkiye burada nerede? Dediğim gibi yani bizim sıkıntımız şu anda gelişmekte olan ülke tanımı olmadığı için yani kalkıp da bizi derler mi siz öncelik alacaksın? Zannetmiyorum açıkçası.
Çünkü bu teamül dediğimiz, bu her zaman için ek iki ülkeler, yani zengin ülkeler içinde. Dolayısıyla kalkıp da Türkiye böyle bir beklentileri olacağını sanmıyorum. Çok gerçekçi olmaz. Gene burada bu şeyle ilgili, ona zaten söylemiştim, bu gelişmekte olan ülkeler, hangi ülkeler gelişmekte ve kim verecek? Gene bunlar belirsizlikler var. Detaya girmeyeceğim. Önemli olan şurada vurgulamak istiyorum. All parties, each party. Yani artık hakikaten ayrım çok azaldı. Bütün taraflara uygulanan sorumluluklar var. Bu azaltı mekanizmalarına gelince gene gönüllü işbirlikler yapıp bu gönüllü voluntary sistemler, bu sürdürülebilir kalkınma mekanizması gene, yani şeylere ne olacak, zaman durumu nasıl, sonuna geliyoruz. Öyle mi? Vay canına. Okay. O zaman şunlar. Finans bizim için en önemli noktalardan biri finans. Çünkü gene bu şey olduğu için gelişmiş ülkeler, gelişmekte olan ülkelere yardım katkıda bulunacak. Kısaca biz henüz bu Yeşil İklim Fonu'na giremedik. Girebilecek miyiz belli değil ve bu sözleşme girdiği zaman şu anda hak olduğumuz iklim finansmanını devam eder mi etmez mi bilmiyoruz. Bizim sıkıntımız burada Türkiye olarak. Onun için o çok önemli. Onu belirteyim. Çok çabuk geçiyor. Neyse o zaman şunları geçtik. Compliance, şunu söyleyeyim. Compliance pek yok aslında. Yani bir komite kurdular. İşte onun şeylerini yapacaklar ama çok net dediler. Hayır, bu facilitative, yardımcı olacak. Ondan sonra asla ceza olmayacak burada. Onun için. Yani çok farklı bir sistemdeyiz. Kimse şey yapmıyor. Evet, Türkiye için burada bir şablon yaptım ama neyse. Bunlar aslında bizim yapmamız gereken şeyler açıkçası. Bizim politikamız ne? Gerçekten bizim politikamız yani bu politikayla en kötü INDC bizimdi açıkçası. Çok eleştirdik. Doğrusu da bu. Biz böyle devam edemeyiz. Mutlaka değiştirmemiz lazım. Yani olmaz. Türk iş dünyası için çok önemli. Çok fırsatlar olabilir. Biz bunları yakalamak zorundayız. Kömürü bağlı kalamayız. HES'leri gerçekten araştır, yani Ar-Ge lazım. Biz bu kömürü de bak, Connie Hedegaard anlattıkları çok önemli. Herkes kömürden uzaklaşıyor. Bizim uzaklaşmamız lazım. Olmaz. Yeni bir hukuki çerçeve lazım. Mevzuat lazım. Yani bunları ciddi çalışmamız gerekiyor. Çok eksiğimiz var. Çok eksiğimiz var. Bizim çok yapacak şeylerimiz var. Ve maalesef çok problemlerimiz var bu konularda. O kadar diyeyim. Evet, teşekkür ederim. Belki birkaç tane soru alabiliriz sizin için. Derse yetişeceğinizi de biliyoruz. Dersi gitmem lazım. Nilüfer Hoca hazır aramızdayken mutlaka ona sorulmasını istediğimiz soruları alayım. Yoksa panelistlerimizle de bazı soruların cevaplarını arıyor olacağız. Var mıdır hocamıza soru özel olarak? Buyurun. Ama çok zor sorular olmasın. Ben de bundan sonraki panelistlerden özür diliyorum. Dersim var, gitmek zorundayım. Yoksa kalırdım kesinlikle. Merhabalar, sunumunuz gayet aydınlatıcıydı, Türkiye açısından özellikle. Bir gazeteci olarak merak ettiğim konuları gördüm ama bu arada unuttum ismini söylemeyi, Perihan Çakıroğlu, Bugün Gazetesi'nden. Şunu sormak istiyorum, peki şu anda Türkiye ne yapıyor? Ve Paris Sözleşmesi'ni nasıl yorumluyor Ankara'da? Neler yapmayı planlıyor? Ben de merak ediyorum. İyi bir soru. Gerçekten bilmiyorum. Onun için bunu anlatmaya çalışıyorum. Bu çok yumuşak bir sözleşme. Bizim tek sorunumuz bu, biz hangi statüdeyiz. Ama bence gene de şey gibi yapmayalım. Bu özel şartlar içinde gene boğulmayalım. Yani biz proaktif olalım, bir şeyler yapalım. Yani bu Türkiye için önemli.
Gerçekten. Yani biz ulusal düşünmek zorundayız. Onun için ama bilmiyorum açıkçası. Ben söyleyeyim, her şey kişisel görüşüm. Ben Dışişleri'ne danışmanlık veriyorum bu konularda ama Dışişleri mensubu değilim. Bu tamamen kişisel görüşlerim. Merhaba, Semra Cerit Mazlum. Teşekkür ederim. Zor soru. Hiç zor değil. Merak ettiğim bir şeyi size soracağım. Güzel konuşma için teşekkürler. Aynı zamanda Paris'teki emekleriniz için de, özellikle Preamble'daki emekleriniz için de yeniden teşekkürler. Şimdi anlaşmanın niteliğini dediniz ya, bu çevre iklim anlaşması değil, yani çevre anlaşması değil dediniz. Bence Paris Anlaşması iklim anlaşması da değil. Sürdürülebilir kalkınma anlaşması. Çünkü o gösterdiğiniz işte anlaşmanın genel amacını tanımlayan hüküm bunu bir iklim anlaşması olmaktan, UNFCCC'nin uygulama anlaşması olmaktan çıkarıp bir sürdürülebilirlik ve yoksullukla mücadele anlaşması haline getirdi. Ekleri korumaya çalıştı, az gelişmiş ülkeler yapamadılar ama o hükümleri oraya yazdırarak aslında büyük ölçüde niteliğini değiştirmiş oldular anlaşmanın. Türkiye'nin ona dikkat etmesi lazım. Belki stratejisi için çok anahtar maddelerden bir tanesi o Türkiye açısından uzun vadede. İkincisi anlaşmanın niteliğiyle ilgili. Şimdi bu anlaşma bir İkinci anlaşma aslında. Şimdi biz hani biliyoruz ya, sözleşme protokol modeli vardır uluslararası rejimlerde. Bu tamamen bunun şeyin dışına çıktı. Sözleşme protokol yapısının, sistemin dışına çıktık biz Paris Anlaşması'yla. Bir sözleşme duruyor. Bir de ona paralel gene anahtar kelimelerimizden bir tanesi. Bir de Paris Anlaşması çıktı. Hangisi öncelikli olacak bundan sonra? Hani Kyoto'yu biliyorduk ki sözleşmeye ek bir protokoldür. Temel referans hala sözleşmedir. İşte Kyoto belli bir dönem için uygulama kuralları koymuştur, hedefler koymuştur. Şimdi sözleşmeyi korumaya çalışırken gelişmekte olan ülkeler yanına bir tane daha onunla yarışan bir anlaşma çıkarmış oldular. Uzun vadede bu da karmaşaya yol açacak. Sormak istediğim şey, buna bir uygulama anlaşması mı diyelim? Yani protokol olmadığına göre bir ancillary diye geçen gün okuduğum, yani bir ek anlaşma mıdır bu yeni Paris Anlaşması? Bunun niteliğini de açıklığa kavuşturmak gerekiyor herhalde. Türkiye'de pek onu yapmıyoruz, kendi durumumuzu tartışmaktan. O da Türkiye'nin uzun vadede karşılaşacağı durumlara ilişkin bir mesele olabilir. İş dünyası, yani TÜSİAD'ın bir toplantısında olduğumuz için önerim sürdürülebilir kalkınma mekanizmasına ve gönüllü yaklaşımlara daha fazla çalışılması, iş dünyasının belki bu yeni rejime eklemlenmesi, katılması, belki kamuoyu da itekleyici bir rol üstlenebilmesi için onun üzerinden gitmek, dahil olmak, işte belki bölgesel, belki küresel işbirliklerin içinde yer almaya çalışmak faydalı olabilir. Hani TOB'un bir raporu çıktı geçenlerde, böyle bir endişe kaynağı olarak Paris Anlaşması'nı görüyordu. Öyle olmasından ziyade gerçekten Türkiye'nin önüne fırsatlar koyan iş dünyasının küresel piyasaya eklemlenmesini kolaylaştırıcı bir yeni çerçeve olarak görmek daha uygun olabilir. Çok esnek yazılmış, yani gevşek yazılmış bir metin bu. Siz de biliyorsunuz. 2020'ye kadar nasıl uygulanacağına ilişkin müzakereler devam edecek. Yani Türkiye'nin dediğiniz gibi özel koşullar tartışmasından vazgeçip bu uygulama kurallarını yazdırırken kendisi lehine olabilecek yorumlar yapmaya dönük bir müzakere stratejisi belirlemesi, iş dünyasıyla da belki burada işbirliği yapması daha yararlı olabilir. Yeniden teşekkürler. Sağ ol Semra Hoca. Evet, her zaman gibi zor ve güzel sorular soruyorsunuz. Birincisi, zaten oradaki ülkelerden biri dedi, bu dedi bir çevre sözleşmesi değil dedi, bu bir kalkınma, sürdürülebilir kalkınma sözleşmesi dedi yani müzakerelerde. Dolayısıyla katılıyorum size bu konuda. Sözleşme niteliğine gelince onun için o ikinci maddede çok tartışıyor. Under the convention, under the convention, under the convention. Dolayısıyla sözleşme her zaman bir numara ama sözleşme birisi genel gene de. Dolayısıyla ikinci bir genel sözleşme var. Değiştirdi bazı şeylerini. Dolayısıyla ama kesinlikle Türkiye, yani bizim hukuki stratejimiz yok. Söyleyeyim. O kadar. Orada bir soru var. Teşekkürler. Cem Aydın, Tema Vakfı'ndan. Benim çok kısa bir sorum olacak. Türkiye 22 Nisan'da anlaşmayı imzalayacak mı sizce? Zannetmiyorum. Yani 22 Nisan'da ama sonradan bilemem.
Son soru olarak onu alayım. Anna Sentleman, Australian Embassy. I think you said that Turkey had the worst INDC, if I understood correctly. We'll say this, we had our INDC was considered to be one of the less than lackluster ones.